Transformers 1, bizi Autobotlar ve Decepticonlardan önceki bir zamana, başlangıca götürüyor. Bu film, Transformers evreninin kökenlerine dair derin bir dalış yapmayı vaat ediyor. Enerjiyle atan ve robot yaşamıyla dolu bir gezegen olan Cybertron'a iniyoruz. Bu gezegen, teknolojinin ve yaşamın mükemmel bir birleşimini temsil ediyor. Film bize güçlü bir adalet duygusuna sahip genç bir robot olan Orion Pax'ın nasıl efsanevi Optimus Prime'a dönüştüğünü göstermeyi amaçlıyor. Orion Pax'ın bu dönüşümü, cesaret ve liderlik yolculuğunun bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Ve arkadaşı Megatron D16'nın nasıl daha karanlık bir yola girdiğini, konu umut vaat ediyor. Megatron'un bu karanlık yola sapması, dostluklarının trajik bir şekilde sona ermesine neden oluyor. Transformers evreni her zaman belirli bir büyüleyiciliğe, iyi ile kötünün çatışmasının büyük ölçekte oynandığı bir dünya olmuştur. Bu evren, izleyicilere her zaman büyük savaşlar ve epik hikayeler sunmuştur. Merkezi figürlerinin kökenlerini, arkadaşlıklarını ve sonunda yaşanan düşüşü keşfetmek, etkileyici bir hikaye potansiyeline sahip. Bu karakterlerin geçmişine inmek, onların motivasyonlarını ve içsel çatışmalarını anlamamıza yardımcı oluyor. Ancak Transformers 1, hayal gücünü ateşleyemeyen, tahmin edilebilir bir ritme düşerek, uygulamada stumble ediyor. Film, beklentileri karşılayamayan bir anlatım sunuyor. Nesiller boyu bu dönüşen robotlara çeken orijinallik kıvılcımından, merak ve heyecan duygusundan yoksun. Bu eksiklik, filmi izleyiciler için unutulmaz kılmaktan alıkoyuyor. Hikaye, tanıdık bir yolu izliyor. İdealizmle dolu Orion, daha iyi bir Cybertron hayal ediyor. Hırs ve kızgınlıkla beslenen Megatron ise güç peşinde. Yolları ayrılıyor, çatışmaya ve nihayetinde savaşa yol açıyor. Bu daha önce sadece Transformers evreninde değil, sayısız anlatıda gördüğümüz bir hikaye. Film, bu formüle yakından bağlı kalarak, yol boyunca çok az sürpriz sunuyor. Sonuç, onu basit bir iyiye karşı kötü anlatısının ötesine taşıyabilecek, derinlik ve karmaşıklıktan yoksun, tahmin edilebilir ve biraz sıkıcı bir deneyim. Ancak bu tanıdık formül, bazı izleyiciler için nostaljik bir çekicilik taşıyabilir. Eski hayranlar, karakterlerin köken hikayelerini yeniden ziyaret etmekten keyif alabilirler. Yine de, yeni izleyiciler için, bu hikaye anlatımı tarzı, beklenmedik dönüşler ve yenilikler arayanlar için yeterince tatmin edici olmayabilir. Film, görsel efektler ve aksiyon sahneleriyle dikkat çekse de, hikaye anlatımındaki eksiklikler, genel deneyimi zayıflatıyor. Seslendirme kadrosunda bazı tanıdık isimler var. Chris Hemsworth, Orion Pax'a sesini verirken, Brian Tyree Henry, Megatron D16'yı seslendiriyor. Hemsworth, Orion'a belirli bir ciddiyet katarak, idealizmini ve adalete olan sarsılmaz inancını yakalıyor. Öte yandan Henry, Megatron'u yüzeyin altında kaynayan karanlığa işaret eden sessiz bir yoğunlukla donatıyor. Seslendirme genel olarak sağlam, ancak yer alan yetenek bile biraz düz diyalogları ve tahmin edilebilir karakter etkileşimlerini tam olarak yükseltemiyor. Animasyon tarzı, önceki Transformers çizgi filmlerinin biraz beceriksiz animasyonundan farklı olarak şık ve modern. Robotlar akıcılıkla hareket ediyor, dönüşümleri pürüzsüz ve dinamik. Cybertron'un kendisi, göz kamaştırıcı bir metal ve ışık gösterisi olarak canlı bir şekilde gerçekleştirilmiş. Görsel olarak etkileyici olsa da, animasyonda bu karakterlere gerçekten hayat verecek, belirli bir kalp, bir ruh eksik. Teknik olarak yetkin, ancak onu tamamen işlevsellik alanının ötesine taşıyacak, sanatsal yetenekten yoksun. 5. Bölüm. Dosttan düşmana. Film, Orion ve D16 arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemeye, arkadaşlıklarının farklı ideolojilerinin ağırlığı altında nasıl kırıldığını göstermeye çalışıyor. Yoldaşlıklarına, daha iyi bir Cybertron için ortak hayallerine dair kısa bir bakış görüyoruz. Ancak bağları gelişmemiş hissediliyor. Sonunda yaşanan düşüşü gerçekten etkili hale getirmek için gereken duygusal yankıdan yoksun.
Film bize arkadaşlıklarını göstermek yerine anlatıyor ve izleyiciyi duygusal olarak durumlarından kopuk bırakıyor. 6. Bölüm, Hedefi Kaçırmak. Transformers 1, muhtemelen daha genç bir izleyiciye hitap etmeyi amaçlayan hafif bir ton hedefliyor. Ancak bunu yaparken, Transformers evrenini tanımlayan ciddiyetini, destansı ölçek duygusunu kaybediyor. Aksiyon sekansları görsel olarak etkileyici olsa da, belirli bir ağırlıktan, bir sonuç duygusundan yoksun. Mizah başarısız oluyor, genellikle zorlanmış ve yersiz hissediliyor. Film, daha genç bir demografik gruba hitap etmekle serinin mirasını onurlandırmak arasında sıkışıp kalmış gibi görünüyor. Ve sonuç olarak ikisini de tatmin etmeyi başaramıyor. 7. Bölüm, Mirasın Ağırlığı. Transformers serisi, 10 yıllarca süren bilgiler ve farklı ortamlarda sayısız yinelemeyle çok fazla yük taşıyor. Transformers 1, bu mirastan yüklenmiş, yerleşik formülden sapmaya tereddüt ediyor gibi görünüyor. Güvenli oynuyor. Seriyi canlandırmak için gereken cüret ve hayal gücünden yoksun, sıradan bir köken hikayesi sunuyor. Film, gerçek bir hikaye anlatma çabasından ziyade, iyi bilinen bir mülkten yararlanmak için hesaplanmış bir girişim olan, bir tutku projesinden çok bir ürün gibi hissediliyor. 8. Bölüm, Umut Işığı. Eksikliklerine rağmen, Transformers 1, potansiyel belirtileri sunuyor. Filmin, anlatılmayı bekleyen daha incelikli ve ilgi çekici bir hikayeye işaret ettiği anlar, kısa da olsa var. Orion ve D-16 arasındaki ilişki gelişmemiş olsa da, belirli bir çekiciliğe sahip. Dünya yapımı, biraz genel olsa da, üzerine daha yaratıcı bir hikayenin inşa edilebileceği bir temel sunuyor. Belki de gelecekteki bölümler, gerçekten unutulmaz bir Transformers deneyimi sunmak için, güvenli ve tanıdık olanın ötesine geçerek, bu umut ışıklarından yararlanacaktır. Bu film, karakterlerin derinlemesine işlenmesi ve hikayenin daha karmaşık hale getirilmesi için büyük bir potansiyele sahip. İzleyiciler, daha fazla aksiyon ve duygusal derinlik bekleyebilir. Gelecekteki bölümler, bu potansiyeli gerçekleştirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Transformers evreni, keşfedilmeyi bekleyen birçok hikaye ve karakterle dolu. 9. Bölüm, Çeviride Kaybolanlar. Filmin en büyük düşüşü, Transformers serisinin kalbini ve ruhunu beyaz perdeye aktaramamış olması. Yüzeysel unsurları, robotları, savaşları, dönüşümleri yakalıyor. Ancak özünü, nesillerdir izleyicilerde yankı bulan dostluk, cesaret ve fedakarlık temalarını kaçırıyor. Bu duygusal öz olmadan, Transformers 1, içi boş, görsel olarak etkileyici ama sonuç olarak boş bir gösteri gibi hissediliyor. 10. Bölüm, Unutulur Bir Köken. Transformers 1, kaçırılmış bir fırsat. Yeniden keşfetmeye ihtiyaç duyan bir seri için yeni bir başlangıç, ikonik karakterlerin ilgi çekici bir keşfi olma potansiyeline sahipti. Bunun yerine, seleflerinin büyüsünü yakalayamayan, tahmin edilebilir ve ilhamsız bir köken hikayesi sunuyor. Animasyon etkileyici, seslendirme sağlam, ancak bu teknik başarılar, filmin kalp ve özgünlük eksikliğini maskeleyemiyor. Transformers 1, daha iyisini hak eden bir seride unutulabilir bir giriş.